Kaldıraçlı işlemler çok tehlikeli. Herkes burada bütün parasını kaybediyor. Gibi birçok söz duydunuz. Ama bugün kaldıraçlı işlemleri hiç bilmeden nasıl sıfırdan profesyonel bir kaldıraçlı işlem uzmanına dönüşebilirsiniz, bundan bahsedeceğiz. Videoyu dakika, saniye izlemeyi unutmayın. Çünkü bütün püf noktalarını, bütün detaylarını bu videoda izleyeceksiniz. O yüzden şimdiden videoyu beğenip kanalı takip etmeyi unutmayın. Bunun devamı mutlaka gelecek. Arkadaşlar, herkese selamlar. Yepyeni ve aşırı kazandıracak bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Yıllardır kripto sektörünün içindeyim. Bir günde binlerce dolar kazanıp bir günde binlerce dolar kaybettiğim günler oldu kaldıraçlı işlemlerde. Ve başımdan geçen bütün tecrübeleri sıfırdan bugün kriptoya başlasam, kaldıraçlı işlemlere başlasam nelere dikkat ederdim? Bütün bunlardan nokta detay sizlere bahsedeceğim. Bu videodan sonra kaldıraçlı işlemlerin uzmanı olup İstediğiniz her yerde hava atabileceksiniz. Bunu sakın unutmayın diyorum. Şimdi gelin Binance tarafına geçelim. Sıfırdan sizin için bir hesap açtım. Bunu nasıl kullanacağız? Nasıl bu detaylara bakacağız? Hep beraber bakalım. Öncelikle Binance'e girdiğinizde bu şekilde bir ekran tabii ki sizi karşılıyor. Hali hazırda bir Binance hesabınız yoksa hemen aşağıdan %10 indirimli bir şekilde Binance'e kayıt olabilirsiniz. Şimdi diğer taraflara bakalım. Buraya geldikten sonra zaten yukarıda normalde kaldıraçlı işlemleri, futures'u göremiyorsunuz. Peki neden? Çünkü dilinizin İngilizce olması gerekiyor. Türkiye'de kaldıraçlı işlemler yasak olduğu için Türkçeyken bunu kullanamıyoruz. Bu özelliği kullanamıyoruz. O yüzden öncelikle bakın sağ üstten şu dünya sekmesine basıp dilimizi İngilizce yapıyoruz. Bunu yaptıktan sonra ne oldu? Bakın yukarıda Derivatives diye bir seçenek açıldı. Bu da bizim kaldıraçlı işlemlerimiz oluyor. Hemen buraya gelip buradan USDM Futures seçiyorum. Buraya geldiğinizde eğer daha önceden bir kaldıraçlı işlemler hesabı, Futures hesabı açmadıysanız Binance içinde size sağda gördüğünüz gibi bir hesap açma yeri açacak. Buraya da bir referans kodu var. Opsiyonel bir şey ama size bunun faydasından söz edeyim. Eğer buraya Binance, bakın yazıyorum, Binance 2023 yazarsanız %10 komisyon indirimi kazanıyorsunuz. Peki bu ne demek? Biliyorsunuz Binance'te veya bir borsada işlem yaparken bir işlem ücreti ödüyoruz. Buraya bu kodu yazdığınızda siz buradan %10 bir indirim kazanıyorsunuz ve de işlemlerinizde daha az işlem ücreti ödemenizi sağlıyor. O yüzden burası önemli. Çok güzel bir başlangıç yapmış olacaksınız Binance Futures tarafına. Hemen buradan bakın Binance 2023 yazdım ve Open Now tuşuna basıyorum. Ardından leverage, yani kaldıraçınızın nasıl bir özellikte olacağını soruyor size. Burada açıkçası başlangıç seviyesi, deneyimli ve özelleştirilebilir olarak 3 tane seçenek var. Buradan özelleştirebilir seçin, çok daha rahat işlemlerinizi yaparsınız. Buradan Open Futures Account'a basıyorum. Ardından bize bir quiz gösterecek burada. Detaylı izleyebilirsiniz ama bu video zaten bunun için var. Size bütün detaylarını anlatacağım. Bunu şimdilik Start Quiz deyip geçiyorum. Ve ardından size 14 tane soru soruyor. Bu sorular sizi zorlaştırmasın. Nasıl yapacağım? Sınav mentalitesine girmeyin hemen. Burada hangisini seçerseniz seçin, size doğrusunu söylüyor zaten. Mesela bunu seçtim, cevap B'ymiş. Yeşil olanı hemen doğru cevap zaten, işaretleyip Next diyorum. Buna bastım, buymuş. Hiç okumuyorum bile. Bu doğru çıktı mesela bu. Bu da doğru çıktı. Bunda C olacakmış cevap. Bastım. Bu da doğru. Şuna bastım. Bakın bir tanesine rastgele basıyorum. Ardından yeşil olanı seçip Next'e basıyorum. Bu kadar basit. Direkt geçerse zaten şansa doğru bilmişsiniz demektir. Gidin bir Milli Piyango falan oynayın. Direkt bütün soruları doğru bilirseniz. Okumadan tabii ki. Buna da agree dedim. Buna da agree dedim. Submit dedim. Evet. Tüm işlemler tamamlandı. Hemen OK deyip bunu da geçiyorum. Yine bize bazı özelliklerden bahsediyor. Yine Next diyelim, Next diyelim, Next diyelim. Birçok farklı şey var ve Start Trading diyorum. Evet, şu anda tüm hesabımız açıldı. Kaldıraçlı işlemler yapmaya hazırız. Ama şöyle bir detay var. Öncelikle ne yapmamız gerekiyor? Tabii ki burada işlem yapabilmek için buraya bir para aktarmamız gerekiyor. Binance'te paranız olması yetmez. Paranızın Binance'te Futures hesabınıza aktarmanız gerek. Peki bunu nasıl yapacaksınız? Diyelim ki Spot'ta USDT'niz var. Hemen şu sağ yukarıda bakın. USDT'nin yanında bir tane ok var. Buna basıyorum, çift taraflı bir ok. Ve buradan Main Account'tan, bakın yukarıda, Main Account'tan USDM Futures'a transferi seçiyorum. Buradan Max zaten burada gözüküyor. O yüzden 335 dolar göndermiştim ben buraya size göstermek için. O yüzden buraya da Max'a bastım ve hepsini buraya Confirm deyip aktarıyorum. Bakın hemen yukarıda zaten kullanılabilir paramız 335 dolara çıktı bizim için. Şimdi ne yapacağız?
Bu ekran size çok karışık geliyor olabilir ama gerçekten çok basit. Adım adım, detaylı size her şeyi anlatacağım şimdi burada. Öncelikle yukarıda bakın şu BTC USDT Perpetual diye bir seçenek var. Buradan işlem yapmak istediğiniz coin'i seçiyorsunuz. Bakın burada bir sürü seçenek var. Bitcoin, BNB, Ethereum, BCH, Ripple, EOS, Litecoin gibi. Yani sınırsız seçeneğiniz var, öyle söyleyeyim size. Bunlardan bir tanesini seçip işlem yapmaya başlayabilirsiniz. Mesela biz yine Bitcoin'den yapalım, bu işimiz garanti olsun. Şu kısımda sizin Bitcoin'in fiyatını gösteriyor zaten. Ardından yukarıdan böyle adım adım gidiyorum size anlatmaya. Bu kısım funding kısmı. Funding kısmı önemli. Çünkü bakın bir countdown var, geri sayım var ve bir oran var burada. Burası futures işlemlerle, yani kaldıraçlı işlemler tahtasıyla spot piyasa tahtasının fiyatını dengelemek için olan bir sistemdir. Ani alım satımlar iki tahta arasını bozmaması için buraya böyle bir özellik getirmişler. Belli saatlerde, genellikle bu eğer bir terslik olmazsa ekstra durumlar haricinde 8 saatte bir gerçekleşir. 8 saatte bir, eğer bu artı durumdaysa longlar shortlara ödeme yapar. Eğer eksi durumdaysa shortlar longlara ödeme yapar. Bu önemli bir detay. Bunu her zaman bilmeniz gerekiyor. Eğer yüksek bir pozisyonunuz varsa, size'ınız çok büyükse buradan gerçekten büyük ödemeler de yapabilirsiniz veya alabilirsiniz de. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Funding her zaman negatif bir şey değildir. Bunun için hatta şöyle bir püf nokta da vereyim size. Videonun başında bunlardan bahsedeceğimi söylemiştim. Funding ücretiyle sadece para kazanabilirsiniz. Buradaki geri sayıma bakarsınız mesela. Burada bitmesine 10 dakika kalmıştır ve buradaki funding bazen çok yüksek olabiliyor. Yani bu %2,5'a falan gelebiliyor. Bakın ani durumlardan Luna'da vesaire bu çok fazla yaşanmıştı. Sadece bunun için pozisyon açıp para kazandığımı biliyorum ben. Hemen kapanmadan, başlamadan önce bu funding pozisyon açıyorum ve funding ödendiği anda pozisyonumu kapatıp buradan da kar edebiliyorum. Bunu unutmayın. Önemli bir detay bu. Ardından bir yanında 24 saatlik değişim var zaten. Kaç dolar değiştiğini ve yüzde kaç değiştiğini burada görebiliyoruz. Yanında 24 saat içerisindeki en yüksek fiyatını, 24 saat içindeki en düşük fiyatını, 24 saatlik Bitcoin hacmini, şöyle devam edelim. 24 saatlik dolar olarak hacmini, detaylarının hepsini buradan görebiliyorsunuz zaten. Burası, bu üst kısım bizim için önemli. Sakın es geçmeyin diyorum. Ardından aşağıdan devam edelim. Bakın burada zaman aralıkları var. Buradan nasıl istediğiniz zaman aralığında bu mumları görebiliyorsunuz. Ben buradan 15 dakikalığı seçersem her mum burada gördüğünüz bana 15 dakikalık zaman aralığını gösterir. Ardından 1 saatliği seçersem bakın burada bu sefer de her mum bana 1 saatlik zaman dilimini gösteriyor. Genellikle eğer teknik analist tarafında bir şeyler yapmaya çalışıyorsanız size tavsiyem bunu olabildiğince 4 saatlikte veya 1 günlükte kullanmanız. Çünkü teknik analiz en fazla bu zaman aralıklarında işler. Tabii ki haftalık veya aylık olanlarında çok daha efektif olduğunu söyleyebiliriz. Ardından buradaki bakın yine 3 farklı yer var burada. Orijinal dediğimizde normal bir ekran görüyoruz zaten burada. Trading View kısmına geldiğimizde ise bizim daha rahat bir şeyler çizmemizi, belli tool'ları kullanabilmemizi sağlıyor. Mesela ben bir teknik analiz yapacağım burada. Atıyorum bir destek direnç çizeceğim. Bunu nasıl yapıyorum buradan? Şunu şöyle bakın, bunu da şöyle kenara çekeyim. Şuradan bir tane ışın çekelim kendimize. Horizontal ray. Mesela bizim burada güzel bir desteğimiz, direncimiz burada saatlikte olabilir. Şöyle saatliğe bakalım. Mesela şurayı bir destek olarak görebiliyorum. Bunu alırım. Bu şekilde çektikten sonra bakın Trading View gibi Binance'in de kendi tarafını kullanabiliyoruz. Burayı böyle kendime bir destek çizdim. Ardından şuraya da bir tane direnç çizelim. Bakın tüm işlemlerimi bu şekilde gerçekleştirebildim. Kolay bir sistem. Bunu da mutlaka kullanın. İşlerinizi çok kolaylaştıracaktır. Direkt Binance'ten çıkmadan bütün grafiklerinizi çizebilirsiniz. Ardından devam edelim, başka neler var. Alt tarafta gördüğümüz yer ise bizim hacmimizi gösterir. O gün içerisinde veya o mumda Bitcoin'de nasıl bir hacim dönmüş. Mesela yeşillerin büyük olması burada yüksek bir hacim, alım hacmi olmasını gösterir. Kırmızı olması ise yüksek bir satış hacminin olduğunu gösterir. Bakın şu anda en son mumda zaten kırmızı bir mum görmüşüz ve yüksek bir satış var burada. Yüksek bir satış hacmi var. Ardından devam edelim, başka neler var burada. Bu bölge order book dediğimiz emir tahtası. Emir tahtası gerçekten önemli bir detay. Burada hangi fiyatlarda ne kadar emirler var, nerelerde ilerleyebiliriz bunları görüyoruz. Bakın mesela en düşük şu anda 22.862'den şu anda bak hemen satıldı bile orası. Bakın 1 BTC satış var. 3 BTC satış vardı. Azal azal sürekli hareket eder burası. Takip etmeniz çok zor. Bunun buradan hatta şöyle birazcık büyütelim. Bakın 22.863'te şu anda 40 Bitcoin'lik bir satış var. Geliyor, artıyor, yeni emirler ekleniyor, azalıyor. Kırmızılar satış. Yeşillerse alış emirleri. Bunların dengesine göre tahta zaten
zaten bu şekilde oluşuyor burada. Ardından trades bölümünde aşağıda gerçekleşen al-satları görürsünüz. Neden? Çünkü bakın bir Bitcoin bu saatte alınmış. Bu saniyede hatta ne kadar hareketli olduğunu siz de görüyorsunuz bunun. Bir Bitcoin burada satılmış, 0.5 alınmış, 2 alınmış, 2.5 alınmış gibi farklı detaylar var. Bunlara da önemli, dikkatli bakmanızda fayda var diyorum. Ardından sağ tarafa devam edelim. Şimdi önemli bir noktaya geldik. Burası bizim işlemleri açabileceğimiz yerler. Cross demek burada. Bakın buna bastığımda cross ve isolated diye iki farklı seçenek var. Peki bunlar ne demek işlem açarken? Isolated demek, izole margin dediğimiz şey bizim sadece oraya koyduğumuz parayla işlem açmamız demek. Mesela bunları birazdan detaylı göstereceğim. Şimdi sadece üstünkörü anlatıyorum size. Mesela benim elimde şu anda 335 dolar var. Ben 100 dolarlık 10x kaldıraçla bir işlem açmak istiyorum diyelim. Bunu yaparken ne yapacağım? Geldim 100 dolarımı koydum. 10x ayarladım. İzoleyi ayarladım. Eğer benim bu pozisyonum likide olursa benim kaybedebileceğim para maksimum 100 dolar. Daha fazlasını kaybedemem. O fiyatla likide olur. Ama cross seçersem bunu, benim toplamda 335 dolarım var ya. Cross seçtim ve ardından 10x'e aldım yine işlemimi. 100 dolarlık açıyorum. Aynı işlem. Hiçbir fark yok. Bu sefer benim likidasyon ücretim daha az olacak. Ve ben buna diyeceğim ki Binance'e çünkü. Bak ben senden 100 dolarlık işlem açıyorum ama benim cebimde 335 dolar var. Eğer bu pozisyon daha aşağıya inerse sen benim kalan 235 dolarımı da teminat olarak kullanabilirsin ve bu taraftan da yemeye başlayabilirsin. Ama bu sefer ben yine likide olursam ne olur? Benim 335 dolarım gider. Bu cross tarafı belki sizin birazcık daha deneyimli olduktan sonra kullanacağınız bir yer. Başlangıçta izole olarak başlayabilirsiniz ama ardından cross'u kullanmanız sizin daha rahat işlem yapmanızı sağlayacaktır. Ben genelde cross üzerinden işlemlerimi yaparım. Buna da confirm diyelim, devam edelim. Yanındaki yer. Bakın 1x yazıyor. Buna bastığınızda asıl kaldıraçın kaldıraç olduğu yer burası zaten. 125x'e kadar parayı değiştirebiliyorsunuz. Peki bu sizin için neden önemli? Ve bu ne demek? Kaldıraç nedir? Siz 10 dolarınızla 100x bir işlem açarsanız sizin 10 dolarınız 1000 dolar olarak işlem görür. Yani her paranız arttığında daha fazla kazanmaya başlarsınız coin'iniz arttığında. Ama aynı zamanda da coin'in fiyatı düştükçe siz daha fazla para kaybetmeye başlarsınız. Mesela bir örnek yapalım. Isolated margin'de 10 dolarla 100x'lik bir işlem açtık ve ardından bizim 1000 dolarımız varmış gibi işlem yap. Peki ben nerede likide olacağım? Bu kısım çok önemli. Bir anda size sanki bedava para veriyormuş gibi düşünmeyin burayı. Oradaki işlemde 1000 dolarlık işleminiz eğer 10 dolarlık zarara gelirse sizin pozisyonunuz likide olur. Isolated margin'de yapıyorsanız. Çünkü neden? Teminat sunduğunuz miktar orası. Daha fazla bir paranız yok içeride. O yüzden bu detaya mutlaka dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi diyelim ben bunu genelde 20x'te sabit tutuyorum bu arada. Yukarıya falan da çok çıkarmam. Sabit 20x ve cross'ta tutarım ben bunu. Ardından bu kısma geldik. Burada toplam 3 farklı yer var. Limit emriniz size diyebilirsin ki şu anda fiyatına 22.884. Buna 22.890'da ben pozisyon açacağım dersen buraya bunu yazarsın. Oraya geldiğinde senin emrin gerçekleştiğinde pozisyonun açılır. Markete gelirsen eğer o an anlık fiyattan artık fiyat neyse ilk alım noktası veya satım noktası neyse senin işlemin oradan gerçekleşir. Ve birazcık daha fazla komisyon ödersin. Bunu unutma. Limit emrinde daha az komisyon vardır. Market emrinde ise daha yüksek bir komisyon var. Ardından biz limitten devam edelim. Burası price. Hangi fiyattan gireceğini olacağını zaten söylemiştim. Ardından size kısmına geldiğinde ise buradan istersen dolar bazında, istersen BTC bazında ne kadarlık bir size'da girebileceğini seçebilirsin. Mesela ben buradan toplam size'ın pozisyon büyüklüğüm benim ne olsun? 300 dolarım var. Mesela 500 dolarlık bir pozisyon açtığımı düşünelim burada. Otomatik olarak buradan zaten bir ayar geliyor. Paramın yüzde kaçıyla açacağımı da buradan görebiliyoruz. Bakın şuradan baktığımda zaten 1500 dolarlık bir pozisyon, 2300 dolarlık gibi ben toplam 6600 dolarlık bir pozisyon bile açabilirim 20x'te. Ama tabii ki bu aşırı riskli bir şey. Bunu mesela şöyle bir detay da vereyim size, yine bir püf nokta vereyim. Kaldıraçlı işlemlerin bir güzelliği. Mesela ben bunu açayım, 300 dolarlık bir pozisyon açayım. Normalde dersiniz şu anda param kadar pozisyon açıyorum. Tamam mı? Yani benim bu pozisyonum likide olamaz. Ben bunu açtığımda benim likidasyonum 0 olacak. O zaman ben giderim spot'tan alırım param kadar alıyorsam. Niye buradan alayım? Demenin şöyle bir artısı var kaldıraçlı işlemlerde. Burada paranızı bölebilirsiniz. Bunu satmadan başka bir şey alabiliyorsunuz zarara gitmediğiniz sürece. Mesela ben geldim buna buy long dedim. İşlemim hemen gerçekleşecek mi? Kaçtan? 22.897. Yok, yükselmiş. Bunu ben bir iptal edeyim. Cancel all diyelim. Confirm. Bir saniye. Şunu bir last diyelim. Son fiyatı eşitlesin. Ve ben buradan 330 dolarlık bir pozisyon açayım. 320 olsun. Tamam. Bunu bir daha şöyle last diyelim. Evet. İşlemimiz bakın gerçekleşti. Hemen buradan positions tarafına basıyorum. Ve şu anda bakın lig price ne burada? 0. Yani bu pozisyonun likide olma şansı yok. Ama ne oldu? Benim zaten 320 dolarım vardı.
Bununla yaptım. Spotta almak da aynı şey oldu. Peki bunun artısı ne? Şimdi ben bunu kapatmadan başka bir işlem daha yapabileceğim. Bu da nasıl yapılıyor? Hemen buradan mesela bir de BNB'ye geçelim. Şu an normalde ben eğer bunu spotta alsam bu parayla başka bir şey alamazdım. Ama şimdi burada bir pozisyon daha açabileceğim. Mesela 318 dolar, yine buradan 300 dolarlık açalım. Bu 1x'te kalmış. Şunu bir 20x'e geri alalım. Sıfır hesap olunca bu ayarlar değişiyor bazen. 20x'e aldım. Confirm dedim ve buradan yine bir 300 dolarımızı seçelim. 317 dolar yine. Bunu last dedim. Buy long dedim. Evet, bu işlemim de gerçekleşti. Bakın, zarara uğramadım. 300 dolarımla toplam 600 dolarlık coin aldım ben burada. Bu yeşile gittiği sürece bu likidasyon price'lar değişmeyecek. Ama eğer bunlar kırmızıya gitmeye başladık, benim paramı yemeye başlarsa bu sefer bu likidasyonlar yavaş yavaş yaklaşacak. Bunu unutmayın diyorum. Bu gerçekten çok önemli bir detay. Ben buraya mesela birkaç pozisyon daha bile açabilirim. Hatta bir de mesela Ethereum diyelim buradan. Ve canlı pozisyon açıyorum burada. Bunu da yine 20x'i geri alıyorum. Confirm diyorum. Böyle bir 300 dolarlık daha pozisyon açalım. Last dedim. Buy long dedim. Bakın 3 tane pozisyonum açıldı bile ve hepsinin likidasyonu şu anda 0. 300 dolarımla toplam 900 dolarlık işlem açtım şu anda. Bunu spotta yapamazsınız. Bu gerçekten çok önemli bir detay. Sakın bunu unutmayın. Bu kaldıraçın güzel yanlarından bir tanesi aslında. Peki devam edelim. Başka ne var burada? Ardından bir sonraki tarafta bakın burada zaten iki buy long'u gördünüz. Ne işe yaradığını. Ardından short. Short mantığını anlamak bazen insanlar için çok zor olabiliyor. Ben de en başta çok zor anlamıştım short'un ne işe yaradığını. Short da şöyle işlem. Borsayı bilenler zaten bunu bilecektir. Açığa satmak dediğimiz bir ürün. Sende olmayan bir ürünü borç alıp satıyorsun ve ardından geri ödüyorsun bunu. Peki bu nasıl olur? Mesela benim burada bir kulaklığım var. Şu anda bu kulaklığın fiyatı 100 TL diyelim. Ve ben bunun fiyatının düşeceğini düşünüyorum. O zaman ne yapacağım? Ben bu kulaklığı birinden borç alıp satıyorum. 100 liradan aldım ve sattım bunu. Benim oraya borcum var. Ve ben sonra diyorum ki bunun fiyatı düşecekti ya. 80 liraya düştü bunun fiyatı. 80 liraya düşünce ne yapıyor? Short mekaniğini anlatıyorum size. Gidiyorum ben bunu 80 liradan geri alıyorum. Benim o adama borcum neydi? Bir tane kulaklık borcum var. Ben 100'den sattım, 80'den aldım. Sonra kulaklığı ona geri verdim. Arada 20 lira kar ettim. Bu kar da benim cebime geliyor. Böyle bir güzelliği var short'un. Eğer düşeceğini düşünüyorsanız bir coin'in bunu da yapabilirsiniz. Aynı işlemler için bu da geçerli. Bakın zaten burada kar etmeye bile başlamışız bu arada. Bu pozisyonları ben şimdilik tutacağım size videonun sonuna kadar. Sonra beraber kapatacağız. Bakalım ne kadar kazanacağız bu işlemlerden. Şimdi bir sonraki kısma geçelim. Bizim burada öğrenmemiz gereken, mesela bu tarafı kapatırken de yine bizim bir sürü öğrenmemiz gereken şey var. Burayı kapatırken bakın pozisyonlar, açık emirler, emir geçmişiniz, alsat geçmişiniz, işlem geçmişiniz ve elinizdeki ürünler. Bunların hepsini biz buradan görebiliyoruz. Bir mesela position dedik. Buradan eğer market tuşuna basarsanız anlık fiyattan sizin coin'inizi hemen satar. Şuradaki yeşili direkt size verir. Ama neydi? Daha fazla komisyon ödersiniz. Bunu unutmayın. Ardından limit tarafı. Limit tarafında ise belli bir fiyatta ne kadarlık işlem yapacağınızı seçersiniz. Mesela buraya geldim. Fiyatımız ne olsun? Buraya bir şey yazayım. 22. Şu anda fiyatı ne? Bitcoin'i şöyle bir basalım. Bitcoin'e geçelim öncelikle. Bitcoin tahtasına. Diyelim ki 22. 920'de. Şu anda 907 zaten. 920'de. Bunun sat diyeceğim. Hepsini sat diyeceğim. Buraya ayarda yazabilirsin. Bu manuel kısım. Daha kolay bir yeri daha var. Onu da göstereceğim size. Şimdilik bekleyin. Ben buradan limite basarsam. Bakın burada limit 1 oldu ve open order ise bir sayı geldi. Buraya basınca ne diyor? Fiyatı 22.920'ye geldiğinde 320 dolarlık Bitcoin'i sat diyor. Yani benim longumu kapatacak burada. Positions'a geri dönelim. Bunun daha kolay bir yolunu gösterelim ve daha net görebileceğiniz bir yeri göstereceğim size. Şu yanda bir tane kalem var bakın. TPSL diye. Peki TPSL nedir? TP take profit, yani kar al. Stop loss, zararı durdur. Bunun kararını sizin vereceğiniz yine önemli bir nokta kaldıraçlı işlemlerde. Mesela buraya bastım. Ben kaçtan girmişim? 22.905'ten girdim. Öncelikle yukarıya mesela 22.920 dedim az önceki gibi. Eğer ben 22.920'de bu işlemi kapatırsam ben 20 sent kar edeceğim burada. 25.000 dolarda kapatırsam bakın burada yazıyor 29 dolar kar edeceğim burada. Çok basit, buradan tekrar confirm derseniz bu işleminiz gerçekleşir. Diyelim ki ben 25.000'de otomatik kapatacağım bunu. Ardından stop loss tarafı da zararı durdur kısmı. Zararınızı nerede durduracaksınız? 22.905'ten girdik. Mesela 22.000'e gel, 22.000 diyelim. 22.000'e geldiğinde de diyelim ki otomatik sat. Ben daha fazla zarar etmek istemiyorum, bu kadar edeceğim. Burada da 12,68 dolar zarar edip ardından benim pozisyonumu kapatacak. Bu kararları vermeniz çok önemli sizin. Confirm'e basıyorum mesela. Bakın işlemler gerçekleşti. Bir anda buraya yine işlemlerimi yazdı benim için. Basit bir sistem, karışık gözüküyor biliyorum.
Ama gerçekten çok önemli. Şimdi hazır tam buraya gelmişken size bir püf nokta daha. Videoyu buraya kadar izleyenler daha şanslı olacak şu an. Normalde likidasyon fiyatınız şurada yazmıyor da olduğunu düşünelim. Mesela ben 22.000 dolarda likide oluyorum. Benim bütün param bitiyor diyelim burada. Ben buradan bir kısmı kurtarabilirim. Sigorta fonu diye bir kısım var burada. Sigorta fonu da şöyle çalışır. Senin aradaki farkı tamamen tüm paranı kaybetmeni engeller. Yani 22.000'de ben likidasyon oluyorum ya. Buraya limite geliyorum tekrar. Yanlış oldu. Şuna basıyorum. 22.000'de ben burada likide oluyorsam ben buraya 22.050'ye stop loss koyarsam benim içerideki paramın %1'ini bana iade eder. Ya dersi %1 büyük para mı falan. Pozisyonunuza göre çok büyük para. İçerideki size'ınız, pozisyon büyüklüğünüz ne kadar büyükse buradaki kazancınız da bu kadar, kaybınız da bu kadar büyük olur. Kazancınız da bu kadar büyük olur. Paranın tamamını vermektense en azından %1'inin cebinde kalması kesinlikle çok iyi bir olay. Bunu sakın unutmayın. Eğer likide olmayı göze aldıysanız bile onun %1 üstüne, %1 bile ne %1'i? Çok daha minik, hani 5 dolar, 10 dolar üstüne bir emir koymak sizi çok rahatlatacaktır. En azından bir kısmını paranızın geri almanızı sağlayacaktır. Buradan kapatalım. Diğer kısım. Geldiğimiz diğer nokta. Bu sefer ne? Mesela şurada Close All Positions diye bir tuş çıktı. Bu ne işe yarıyor? Bu da güzel bir soru. Buna bastığınızda buradaki açık tüm işlemlerinizi tek tuşla kapatabilirsiniz. Ve marketten kapatır, bunu unutmayın. O yüzden yine bir tık fazla komisyon ödeyebilirsiniz. Ama biz ne yaptık? Girerken Binance 2023 yazdık. Ve bu şekilde %10 indirim kazandık. Aslında tüm işler bu kadardı. Gerçekten basit bir arayüz aslında. Kullanması ilk görüşte zor gelebilir. Ama böyle detaylı her noktasına bakarsanız aslında bu işlemlerin ne kadar basit, ne kadar anlaşılabilir olduğunu siz de görebilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Kafanıza takılan herhangi bir soru olursa bana YouTube yorumlarından ya da Telegram kanalımdan sorabilirsiniz. Her zaman bu konudaki sorularınızı açığım. Bu konuda bir şeyler öğrenmek gerçekten çok önemli. Çünkü gerçekten futures kısmını Türkiye'de bilmeyen, buraya kumar olarak bakan çok fazla insan var. Burayı eğer bilinçli kullanabilirseniz kazançlarınızı çok fazla arttırabilirsiniz. Sadece burada açgözlü olmamak çok önemli diyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere değil. Hayır. Pozisyonları kapatmayı unuttuk. Beraber kapatacağız demiştik. Bakın burada 10 cent, 20 cent, 7 cent kârdayız. Bu arada zararda değiliz bu pozisyonlarda. Bunu da kapatmak için hemen buradan Close All Positions diyeceğim. Hiç beklememek için. Toplam bak 30, 20 cent kârdayım. Close All Positions, confirm, gerçekleşti. Tekrar görüşmek üzere. Bay bay.